Evet arkadaşlar, bugün başka bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size hidrolik direksiyonlu araçların hidroliğinin nasıl değiştirildiğini göstereceğim. Bu araç Kia bir araç. 2006 model. Siz kendiniz de değiştirebilirsiniz evde. Gördüğünüz gibi rengi simsiyah olmuş. Normal bunun orijinal rengi yeşil. Şimdi piyasada yeşil, kırmızı diye çeşitli türde kimyasal içerikte hidrolikler satılıyor. Bu araca uygun olan yeşil. Şimdi yeşil hidrolikli olan araca kırmızı koyduğunuzda ne değişir? Şu değişir arkadaşlar. Bu direksiyon sisteminde, hidrolik direksiyonlu araçlarda keçeler var, pompa elemanları var, sızdırmazlık elemanları, relief valfler, basınç düzenleme valfleri. Şimdi bunları uygun olmayan hidrolik kullandığınızda ömrünü kısaltıyorsunuz. Özellikle filtrelerin ve biraz önce bahsettiğim gibi keçelerin ömrü çok kısalıyor. Değiştirmek gerekiyor. Onun için uygun yağ koymanız lazım. Şimdi bu işlemi yapmak için öncelikle direksiyonu araç çalışmıyorken çevirmek gerektiği için kriko yağı almak lazım. Tek tarafı bu şekilde kriko yağı aldık. Çünkü motor çalışmadan direksiyonu çevirip yağın dışarı şişenin içerisine akmasını sağlayacağız. Bulabilirseniz ikinci bir kriko daha bulursanız daha rahat çevirirsiniz. Lift varsa çok daha rahat olur. Ancak bende tek kriko var. Bir tane daha getirdim ama girişleri aynı değil. O yüzden bunu kullanacağım arkadaşlar. Şimdi genelde sol tarafta olur Kore araçlarında. Kimi araçlarda bu tarafta olur. Burada da var bir defa ama bu fren hidroliğine ait. Şimdi bunu arkadaşlar öncelikle bağlantılarını göreceğiz. Altta ve üstte bağlantı var. Şuradan gördüğünüz gibi anahtarla açılıp tankı dışarı alacağım. Daha sonra da bu bağlantı hortumlarını sökeceğim. İçini boşaltacağım öncelikle bunun ve sonra devam edeceğim. Kapağını açıyoruz. Görüldüğü gibi şuradan belli oluyor. Siyahlaşmış artık yağ. İçinden bu hortum vasıtasıyla çektireceğim. Şu şekilde. Şimdi bunu hidroliğin içerisine sokup bu pompa vasıtasıyla çektireceğim. Sonra ucunu çekip şişeye çektirdiğim yağı koyacağım. Siz bunun için şu şekilde enjektör de kullanabilirsiniz. Bunun için. Bu enjektör bozulduğu için mecbur bunu kullanacağım ben. Evet, hidrolik geliyor olması lazım. Bir şişeye dolduracağım. Bu şekilde. Yavaş yavaş akmaya başladı. Şurada görüldüğü gibi. Ufak ufak geliyor hidrolik. Biraz uzun sürecek ama boşalacak. Maksimum civarındaydı. Şimdi minimuma geldi ve gittikçe de düşüyor. Yavaş yavaş akacak. Hedefimiz şu. Alttaki hortumun hemen üzerinde bırakmak bunu. Tankı sökerek temizleyebilirsiniz ama ben temizlemeyeceğim şimdi. Sadece dışını temizleyeceğim. Evet, tankı sökmeyeceğim. Bunu bir Çin alışveriş sitesinden almıştım. Kapalı kap. Buradan vakum yaptırıyorsunuz pompayla çektikçe. Böyle tırmanıyor. Evet, bunu da siyah dedim ama bir ara muhtemelen bakımın bir tanesine kırmızı hidrolik koymuşlar. Ama ben bunu neden değiştirme gereği duydum? Araç kardeşime ait, çünkü direksiyon çok sertleşmişti. O yüzden ben bunu değiştirme gereği duydum. Bunun içerisinde filtre var. Onun için en fazla buraya kadar çektirebildik. Bakın gördüğünüz gibi bunun içerisinde. Ve şimdi kalanını da şu hortumu söküp alacağız. Bu hortumu sökmek için ayarlı pense kullanacağım. Önce rahat çalışmak için hortumları birazcık böyle ayıklıyorum. Ayarlı pense ile şurada görüldüğü üzere kelepçeyi gevşettim. Ve geriye alıyorum. Burada bırakacağım. Ve daha sonra sökeceğim. Ama şurayı sökersek şunları daha kolay olacak. Şimdi bu tankı söküp biraz öne alacağız. Çalışma alanı biraz zor çünkü. Ki şu dönüş hattından gelen yağ benim kullanmam lazım. Bunu söktükten sonra bu tank çok kolay geliyor. Şöyle yapısı daha iyi görünüyor. Bakın altında filtre var. Ben şimdi kalan yağı da böyle eğip tankı o şekilde çektireceğim. Hortumu çıkarmaya çalışacağız. Evet. Altına bezle besliyoruz ki yağ gelirse bu şekilde aksın beze. Şöyle bunu yükseltti tutacak şekilde hidroliği alıyoruz. Evet, kalan yağı da böyle akıtıyoruz. Kırmızı hidrolik koymuşlar. Aslında bunun
Hidroliği kırmızı değil normalde. Yeşil olması lazım. Tankı boşalttık. Tankı geçici olarak koyduk yerine. Buradan yağ gelecek. Ama öncesinde şu kısmı tıkamamız lazım. Size bahsetmiştim, burası emiş hattı hidroliğin. Ben şimdi yukarıdan yeni hidroliği doldurdukça normalde buradan çıkacaktı. Onun için kağıt bantla kapattım. Siz de böyle bir şey kullanabilirsiniz. Geri dönen yağ şuradan buraya şişe koyup alamayacağımdan mecbur böyle körlemek zorunda kaldım bunu. Şimdi bunun ucuna şişeyi bağlayacağım ve devam edeceğim. Şişeyi de böyle hortumun ucunu taktım. Bu tanka gelen uç, şu körlediğim uç. Şimdi buna yağ koyup direksiyonu çevireceğiz olduğu yerde. Ve buradan yağ geldiğini göreceğiz. Yağ olarak lityum molinin yeşil genel hidroliğini kullanıyoruz. Bu her türlü hidrolik sistemde kullanılıyor. Direksiyon hidroliği aslında ve rengi de yeşil. Servislerde orijinalini bulmaya çalıştım ama bulamadım. Onlar da otomatik transmisyon yağı kullanıyorlarmış. Şimdi ben bunu kullanacağım. Evet. Kendinden böyle bir doldurma şeyi var. Şimdi bunun içine dolduracağız. Nereye kadar? Minimumun da altında şimdi. Şurada gördüğünüz gibi. Maksimumu geçti. Şurada görüldüğü gibi. Buradan da görülüyor. Çevir. Önce sağa, sonuna kadar, sonra sola. Evet. Bakın çevriliyor. Direksiyon. Öbür tarafa. Sizde de arkadaşlar hidrolik akıtırsanız, biz bayağı bir hidrolik akıttık. Çünkü bu araçta ters. Normalde üstte, hani direksiyondan çevirdiğinizde hidrolik dönüşü olması lazım tanka. Bunda altta. Öyle yapmışlar. Onun için başta bir taşırdık. Şimdi çevir, alttakini söktüm. Siz de hidrolik akıtırsanız suyla yıkayın mutlaka. Bakın çevirdikçe geliyor. Bekle. Tank seviyesi azaldığında da hidroliği tepesine kadar doldurmamız gerekiyor. Akıttığımız hidrolikleri silerim çünkü bu hortumlar için iyi olmayabilir. Değiştirdik, dediğim gibi Kia ve Hyundai eski model bu hidrolik direksiyonlu araçlarda emiş tarafı, yani direksiyonu çevirdiğimizde tanka gelen taraf üstte değil altta. Halbuki çoğu araçta tam tersi. Bazı araçlarda tank burada, bazılarında bu tarafta. Şimdi biz bunu değiştirdik. En son üzerini tamamlayacağız ya. Hortum bağlantısını yaptım. Kelepçeyi yerine takacağım. Kelepçeyi şu şekilde sıkıp yerine takacağım. Evet. Hortumların içine girdiğinden emin oluyoruz. Ve tankı yerine oturtacağız. Rahat çalışabilmek için tankı sökmüştük. Geri yerine takıyoruz. Şimdilik tutturayım. Daha sonra sıkarım. Şimdi hortumlar yerinde. Bir sağa bir sola çevirdik. Ne yaptım? Eskiden kirli olan yağ vardı. Bakın rengine. Yağın rengine. Siyahlaştı. O eski yağ artık yeşil hidrolik gelene kadar sağ sol yaptı. Boşalttık. Tank eksildikçe üzerine ekledim. Şu anda minimum seviyesinin altında. Onu tamamlayacağım. Bakın. Minimumla maksimum arasında olması lazım. Bende bir tane daha yedek yeşil var. Ondan tamamlayacağım seviyeyi tamamen. Daha sonra devam edeceğiz. Tulumba emişi, pompa burada. Hidrolik direksiyon pompası burada. Emişi bu hat üzerinden yaptığından onun tamam olması lazım. Şimdi kardeşim arabanın motorunu çalıştıracak. Evet, bakın arkadaşlar biraz hava olacak tabi. Evet. Tabi biraz tulumba hava yaptı. Sağa sol çevirdikçe bundaki seviye azaldı. Şöyle göstereyim. Ve köpük yaptı. Şu anda hiç yok gibi, bakın. Ve seviyeyi tamamlayacağım. Bir daha sağa sol yapacağız. Ve havasını alacağız. Bakın. Evet, bakın şimdi çevirdikçe hava gelecek ve biz yine tamamlamak zorunda kalacağız. Doldurdum, bakın seviye burada. Minimumun biraz üstünde. Çevireyim mi? Çevir.
Evet, motoru çalıştırmadan direksiyonu çeviriyoruz. Ve sistemdeki hava boşluklarını dolduruyoruz arkadaşlar. Öbür tarafa bakın arkadaşlar. Hava çıkıyor. Böyle birkaç tur yapacağız bu işlemi. Şimdi de motoru çalıştırıp göreceğiz. Motoru çalıştıracağız. Hemen ardından tekrar stop edeceğiz. Ki tulumba emiş yapsın. Boşlukları dolsun. Hava boşlukları. Bir daha çalıştır. Tulumba hava vardı. Onun için ses yaptı. Şimdi hava gitti. Bakın hareketi görüyorsunuz. Kapağı açalım. Bakın geri dönüş de var. Bu tamamen işte yeşil hidrolik oldu. İçini tamamen boşalttık bunu. Gördüğünüz gibi. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Olduğu yerde sağa sol çevir. Evet, çeviriyoruz. Bütün sistemdeki havayı atmak için bakın. Görüyorsunuz sistemdeki havayı atıyor. Tulumbanın sesi değişiyor hava olduğunda. Ortala, stop et. Hidroliği değiştirmiş olduk böylece. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Bunun için bir tane kirikoya, videonun başında gösterdiğim gibi, bu tarafta kiriko yok. Tek tarafa çevirip böylece motor çalışmıyorken o direksiyon lastiklerin kuvvetini yenebilirsiniz. Şurada kiriko, daha sonra yağ seviyesini tamamlayacağım ve sürüş testine çıkacağız. Bakalım direksiyonumuz daha da hafiflemiş mi? Seviyeyi de tamamladık. Minimumla maksimum arasına geldi. Bir sürü hidrolik döktük. Şimdi bu hidrolikleri silebiliyorsanız silin. Ama silemiyorsanız, silseniz dahi aslında şunu yapın. Özellikle lastik aksamlara dökün ki hidroliğin ne kadarını oradan süpürebilirseniz o kadar iyi. Çünkü hidrolik özellikle şurada gördüğünüz motor takozu gibi parçalara zarar verebilir. Şimdi test sürüşü yapacağız. Evet, yaptığımız işlemin sonucunda direksiyon çok daha rahat dönüyor. Yani bunu rahat söyleyebilirim arkadaşlar. Bir de aracı kullanırken göreceğiz performansını, ama ben iyi olacağını düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.